Tugva Türk'ü bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Rusya Federasyonu'nun savunma bakanı ve bugüne kadar ülkenin en uzun süre bakanlık yapan ismi oldu. Anketlere göre Rus halkının devlet başkanından sonra en sevdiği politikacı ve kimi uzmanlarca ise Putin'in varisi olarak görülüyor. Peki medyada sık sık Türk kökenli savunma bakanı olarak sunulan bu kişi kim ve gerçekten Putin'den sonra Rusya'nın başına geçecek mi? Karşınızda Sergey Shoigu'nun profili. Sergey Shoigu, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk bir Türk Cumhuriyeti olan Tuva Cumhuriyeti'nin Çadana şehrinde Tuva Türk'ü gazeteci bir baba ve zooteknisyen Rus bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesinin etkisiyle 5 yaşında Ortodoks Kilisesi'nde vaftiz edildi. Shoigu ismi aslında ailenin soy ismi değildi, ancak nüfus müdürlüğündeki bir karışıklıktan dolayı babasının ismiyle soy ismi yer değiştirdi. Bu olay sıra dışı ve soydaşlarından çok farklı bir hayat yaşayan Shoigu'ya kaderin ilk mesajıydı. Shoigu üniversiteyi Kronosyarsk Polytechnical Institute'de okudu ve 1977'de inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 10 yıla yakın bir süre mesleğini yapmasının ardından 1988'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nde politik hayata başladı. 1990'a gelindiğinde ise doğduğu Sibirya topraklarından Moskova'ya taşındı. Rusya Federasyonu Devlet Mimarlık Şef Yardımcılığı ve Yapı İnşaat Komisyonu'nda görev aldı. 1991'de ise askeri bir görev olan Kurtarıcı Kolordu Bakanlığı'na getirildi. Sovyetlerin dağılması Shoigu için bir değişim değil, devamlılıktı. O, bürokrasi içindeki yükselişini hiç durmadan sürdürdü ve bunu yaparken Rus devlet otoritelerinin de güvenini kazandı. Bu güven arttıkça Shoigu'ya verilen görevler de artmaya başladı. 1992'de ilhak edilen Kuzey Osetya ve İnguşetya topraklarındaki geçici yönetimin başkan yardımcılığına atandı. 1994'te ise Olağanüstü Haller Bakanı oldu. Özellikle doğal afetler sırasında aldığı görevlerle Rusya halkı nezdinde gözde bir kurtarıcı oldu ve 1999 yılında Rusya'nın kahramanı olarak ödüllendirildi. Bu gelişmeyle ilk kez Tuva Türk'ü kökenli bir isim Rusya'nın kahramanı olarak ödüllendirilmiş oldu. Shoigu 2000 yılında Birlik Partisi'ne başkanlık etti. Bu parti daha sonra Anavatan Bütün Rusya adlı blogla birleşerek Birlik bloğunu oluşturdu. Bu blokta daha sonra Putin'in de içinden geldiği Birleşik Rusya Partisi'ne dönüştü. Aynı yıl gerçekleşen seçimlerde Putin, Birleşik Rusya Partisi lideri olarak Rusya Komünist Partisi'ni geride bırakarak %52,9'luk oy oranıyla devlet başkanı seçildi. Bu durumda Shoigu da yeni başkanın iktidar yolunda kilit destekçilerinden biri oldu. Bu tarihten sonra bürokrasinin çeşitli kademelerinde görev alan Shoigu, Ekim 2010'da Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi üyesi oldu ve 2012 yılına gelindiğinde ise şu anda hala sürdürdüğü Savunma Bakanlığı görevine getirildi. Bu tarih aynı zamanda Shoigu'nun Putin'le yakınlaşmasının da başlangıcı oldu. Savunma Bakanlığı görevine getirilmesi ardından Shoigu kısa süre için yetkinliğini kanıtladı. 2014'te Rusya'nın Vietnam, Küba, Nikaragua, Seyşeller ve Singapur'da askeri üs bulundurabilmesinin önünü açtı ve Rusya'nın Arktik'teki çıkarlarını korumak için burada birlikler meydana getirdi. Ukrayna'da iç savaş patlak verdiğinde ise Shoigu ülkedeki ayrılıkçı gruplara yardım etmekle suçlandı. 2015'te Rusya'nın Suriye iç savaşındaki politikalarının altına imzasını attı. Shoigu, Rus kamuoyu anketlerinde de yıllar boyunca üst üste en çok takdir gören bakan seçildi. Ayrıca Shoigu'nun Japonca, Mandarince, İngilizce ve farklı Türk dilleri başta olmak üzere 9 dil bildiği de başarıları arasında sayılıyor. Özellikle Türkiye'de Shoigu'nun Türklük yanına çok vurgu yapılsa da genetiği dışında karşımızda bir Türk'ten bahsetmek imkansız. Neredeyse Sovyetlerin yıkılışından beri devletin zirvesinde yer alan bu isim, Rusya tarafından gerçekleştirilen başta Çeçenler olmak üzere sivillere ve masumlara yönelik pek çok katliamda da yer aldı. Hatta pek çoğunun altında bizzat imzasının olduğunu tahmin etmek hiç de zor değil. Aynı zamanda Shoigu, Rusya ve Türkiye arasında 2015'te yaşanan uçak krizinde Ankara'nın eyleminin planlı bir provokasyon olduğunu dile getirenlerden biriydi. Ayrıca Suriye Laskiye'ye S-400'lerin yerleştirilmesinde de rol oynadı. Rusya'nın elitlerinden bahsettiğimizde sık sık yolsuzluk ve pahalı zevklerden de bahsetmemiz gerekir. Shoigu için bu kural değişmiyor. Bakanla ilgili dile getirilen iddialardan biri yolsuzluk sonucu elde ettiği paraları eşinin üzerinden akladı. Shoigu'nun 2011'deki varlığı 4,94 milyon rubleyken
eşininki 78,7 milyon rubleydi. Şoygu'ya maaş gelirine karşın Moskova'da 16 milyon dolar değerinde bir eve sahip olması sorulduğundaysa küçük kızına ait olduğunu söylemişti. Fakat mevzu bahis evin 2009'dan beri kızının üstünde olduğu ve Kseniya'nın bu tarihte sadece 18 yaşında olduğu biliniyor. Şoygu ayrıca pahalı zevklere sahip bir isim. Değeri 40 milyon dolar olduğu belirtilen Hint, Çin ve Japon kılıçlarıyla hançerlerinden oluşan bir koleksiyonu var. Şoygu ile ilgili dile getirilen en ilginç iddialardan biri de onun Putin'den sonra Rusya lideri olma ihtimali. İngiliz The Economist dergisinden Moscow Times gazetesine pek çok basın kuruluşu Şoygu'yu Putin'in varisi olarak tanımladı. Ancak tabii ki ne Şoygu ne de Putin sonrası Rusya konusunda hiçbir yorumda bulunmuyor. 2013'te kendisine açıkça Şoygu'yu varisi olarak düşünüp düşünmediği sorulduğundaysa yerime gelecek kişiyi Rusya halkı seçecek cevabını verdi. Ancak soyadının Rusça olmaması sebebiyle asla böyle bir göreve gelemeyeceğini söyleyen siyasi analizler de mevcut. Şoygu ile ilgili hafızalara kazınan bir başka ilginç detay da kızının sosyal medya hesabından yaptığı bozkurt işareti. Rusya Güney Kıbrıs futbol maçı öncesinde yaptığı paylaşımda rakip takımı hedef aldı. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin tırmandığı şu günlerde Rusya Savunma Bakanlığı'nın başında oturan Şoygu işte böyle bir isim. Putin'den sonra Rusya'nın devlet başkanlığında Türk kökenli bir isim görecek miyiz? Bunu tarih gösterecek, ancak Şoygu ismini duymaya daha çok devam edeceğiz. Peki medyada sık sık Türk kökenli savunma bakanı olarak sunulan bu kişi kim ve gerçekten Putin'den sonra Rusya'nın başına geçecek mi? Karşınızda Sergey Şoygu'nun profili.